Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı, çok şirin bir bebek yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir yumak yetiyor arkadaşlar. Bir yumakla 6 ay, 1 yaş, hatta 1,5 yaşa kadar bebek zayıfsa 1,5 yaşa kadar rahatlıkla olur. İp olarak Himalaya'nın bebeğin yününü kullanacağım. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Benim elim normal, eliniz eğer ki sıkıysa arkadaşlar bir yumaktan fazla gidebilir onu söyleyeyim. Evet, 77 ilmek atarak başlayacağım. Önce robasını öreceğiz. Robasını düz bir şekilde ikili V tekniğiyle yapacağız. Yani 2 artırmalı V olacak. 18 sıra artırma yapacağız. Sonra kol evini e, ben 4 sıra fazla haroşa öreceğim. Böyle bittikten sonra da size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Modelim de çok tatlı, çok şirin arkadaşlar. Modelim 4 sıradan oluşuyor ama 8 sıra şeklinde anlatacağım. İnşallah dediğim gibi roba bittikten sonra. Evet, şişimize benimle aynı sayıda, aynı boyutta yapmak isteyenler 77 ilmek atsınlar. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar. İnşallah yardımcı olurum. Evet, 77 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 77 tane ilmek attım. Lastik kısmını haroşa yapacağım. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi haroşalarımı düz örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Çıkışta son ilmeğimi ördüğüm için şimdi ipi kendime doğru alıyorum. Örmeden ilk ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Yine son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Bir sıraya geçişte çıkışta son ilmeğimi ördüysem şimdi ipimi kendime doğru alıyorum. Onu örmeden sağ şişime alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. Toplamda 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Bakın ikinci sıraya gidiyoruz şimdi. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi artık roba artırmalarımıza bu sırada başlayacağız. Evet, önler 15 ilmek olacak. Kol 9 ilmek, arka beden 25 ilmek olacak. Artırma ilmeklerimiz de birer tane olacak arkadaşlar. Evet, 15 ilmek örelim. Bu bir. 15 ilmekten 7 ilmek haroşa olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 ilmek kenar bandı olacak. 8 ilmek de düz örülecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 15 ilmek örmüş oldum. Sayalım: 3, 6, 9, 12, 15. Burada bu da artırma ilmeğim olacak. Şöyle tam ortada bunu işaretleyici koyacağım arkadaşlar. Size daha iyi anlatabilmek adına. 15 ilmekten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir doladım. Bir düz ördüm. Burada yine şöyle artırma ilmeğime işaretleyici koyuyorum. Evet, bir düz ördüm. Bir doladım. Artırma ilmeğimin hem
başında hem sonunda artırmış oldum. Arka beden için 25 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet, 25 ilmek ördüm, bir doladım. Yine işaretleyicimi alıyorum. Şöyle artırma ilmeğimi işaretleyici koyuyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, kol evi için 9 ilmek örüyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm, bir doladım. Yine işaretleyici alıyorum. Şöyle sıradaki ilmeği geçirdim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Evet, 15 ilmeğim kaldı. 8 tanesini düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan 7 ilmek de haroşa olacak. Haroşa da düz ördüğüm için düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşa olacak. Bunu da saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bir alttaki artırım, yani ters öreceğim ama bir alttaki artırdığım ilmeğe geldim, onu da ters örüyorum. Ortadaki artırma ilmeğimi de ters örüyorum. Yani ters örerek ilerliyorum arkadaşlar. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Artırdığımız ilmeklerde ters örülecek. Evet, 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Bakın bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onun öncesinde bir doladım. Yani 7 ilmek haroşa, 8 ilmek düz ördüm, bir doladım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İkili V şeklinde artırma yapacağız. Evet, 3 ilmek ördüm, bir doladım. 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, düz örüyoruz arkadaşlar. Evet, 9 ilmeğimi ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek var karşımda. Öncesinde bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Arka beden için 25 tane ilmeğimi örüyorum. Ya da şöyle diğer bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Şöyle hızlıca öreceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bir alt sırada ön yüzde artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3.
3 ilmek ördükten sonra bir doladığım kol ev için 9 ilmeğimi örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm, bir doladım. Bakın bir alttaki artırdığım ilmeği görüyorum. Ajuru görüyorum. Öncesinde bir doladım. 3 ilmek düz. 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. 8 ilmek düz. Evet, kalan 7 ilmeğimi de yine haroşa yani düz örerek sırayı tamamladım. İkinci artırma sıramızda tamamlamış olduk. Çevirdim arka yüzde. Baştaki 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Sonda 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Son 7 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, 3 6 sıra haroşa olmuş. Burada düğme ilmeğimizi açalım arkadaşlar. Kendime doğru aldım, ilk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. 2 3. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, düğme ilmeğimi açtım. Kalan 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Evet, şimdi desenimi yapacağım. İkili artırma V şeklinde ikili artırma yaptık. Şimdi 8 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmekten sonra 2 ilmek daha örüyorum. Şöyle tam ortadaki ilmeğin hem önünde hem sonunda artıracağım. 8 ilmekten sonra 2 düz ördüm. Yani bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ve kol evinin ilmeklerini örüyorum. 13 tane ilmek olacak. Şöyle sayalım. 1 2 olmuş. 3 4 5 6 7 8. 2 sağda 2 solda artacak. 9 10 11 12 13 ilmek. Bir alttaki artırdığım ilmeklerimi de ördüm. Tam ortadaki ilmekteyim. Bu işaretlediğim ilmek. Öncesinde bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, arka bedeni örüyoruz. Düz örerek ilerleyelim. Şöyle bir alttaki artırdığımız ilmeklere kadar gelelim. Orayı da göstereceğim. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Şimdi onları örüyorum. Ajur, bakın 2 tane olunca, bakın 1 2 tane olunca 2 ilmeğimi de örüyorum. Tam ortadaki ilmek, gördüğünüz gibi artırma ilmeği öncesinde bir doladım. Ortadaki ilmeğimi yani artırma ilmeğimi düz ördüm ve bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmekleri görene kadar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın 2 defa artırma yapmışız. 2 defa olduktan sonra bir alttaki artırdığım ilmek ve bir sonraki ilmeği ikisini de ördüm. Tam ortadaki ilmeğin öncesinde bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. 10 tane olması lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, 3. artırma sıramızı tamamladık. Arka yüzde 7 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim.
Evet, sıranın sonuna geldim. Son 7 tane ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 4. artırma sıramız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar örüyorum. Evet, saymama gerek yok. Bakın karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Şöyle belli oluyor. Öncesinde bir doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Bakın ikinci V'mizi yapmış olduk. Düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, geldim bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek karşımda duruyor. Öncesinde bir doladım. 3 düz ördüm. Bir doladım. Evet. Sonra yine düz örerek ilerliyorum. Evet, bu diğerlerini de göstereceğim arkadaşlar. Buraya kadar bir alttaki artırdığım ilmeğe kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim gibi bakın bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Öncesinde bir doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Sonra yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Öncesinde bir doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp, haroşa diyorum ama belki ters örenler için söylüyorum arkadaşlar. Düz örenleri de düz örüyorum demiyorum. Belki ters örüyorsanız, ters örenler de vardır mutlaka haroşayı. O yüzden haroşa diyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Son 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Evet, tekrar bir V'ye yine başlayacağız arkadaşlar. İkili V'ye başlayacağız. Şöyle 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Şimdi dediğim gibi 2 tane olunca bu ajurlar bakın yana doğru 1, 2 olmuş. Demek ki yenisini başlayacağız. 2 tane olunca 2 ilmek örüyorum. Bakın artırdığım ilmekleri örüyorum. 1, 2. Sonra tam ortadaki ilmeğin öncesinde bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, artırdığım ilmeği gördüm. 2 tane gördüğünüz gibi 2 tane. Sonrasında o 2 tane artırdığım ilmeği örüyorum. Tam ortadaki ilmek, bu işaretlediğimiz ilmek, öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum.
Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Şöyle buraya gelince de tam ortadaki ilmek. Bakın 2 tane oldu dediğim gibi. 2 tane oldu. Artırdığımız o 2 ilmeği öreceğiz. Bu ortadaki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Burada da aynı şekilde. Eminim çoğunuz bilirsiniz ama ilk defa yapanlar için detaylı gösteriyorum. Tam ortadaki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacaksınız. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. 5. artırma sıramızı tamamladık. 5. olduğunu nasıl anlıyorum? Bakın 1, 2 ajurları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Çevirdim, arka yüzden artık bilirsiniz. Hep aynı şekilde örüyoruz. Baştaki 7 ilmek haroşa. Ortadaki ilmeklerin de hepsi ters örülecek. Son 7 ilmekte haroşa örülüp sıra tamamlanacak. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düğme iliğinde 13 sırada bir açacağım. 13 sıra haroşa ördükten sonra açacağım. Eğer ki ipiniz ince ise 14 sırada bir açabilirsiniz. Evet, düz örerek ilerliyorum. Bir de kısa satır uygulaması yapacağım arkadaşlar. Düğme iliğinden 5 sıra haroşadan sonra onu da göstereceğim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeğe kadar geldim. Şöyle bakın, belli ediyor kendisini. Karşında duruyor. İkinci düğme ikinci ajur açacağım. Doladım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. Yani burada bir tane ajur varsa, yani bir tane delik varsa öncesinde bir dolayacaksınız. 3 ilmek öreceksiniz. Sonra bir dolayacaksınız. Evet. Bu şekilde yapılıyor. Bilirsiniz artık. Şöyle diğerini göstermek istiyorum. Düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu karşımda. Bu bir tanesi arkadaşlar. Bir tane ise öncesinde bir dolayacaksınız. 3 ilmek öreceksiniz. 3 ilmekten sonra bir daha dolayıp sonra yolunuza devam edeceksiniz. Bir alttaki artırdığınız ilmeği görene kadar. Evet, bu şekilde oluyor. Böyle devam edersiniz. Artık söylemeyeceğim arkadaşlar. Sonraki ön yüzde de bakın 2 tane olduğu için 2 tane olunca da şu ortadaki bir ilmek, bakın artırma ilmeğimiz, onun öncesinde bir dolayacaksınız, bir düz öreceksiniz, bir dolayacaksınız. 2 tane olduktan sonra bu ajurlar yana doğru 2 tane olduktan sonra tekrar bu bir ilmeğin hem sağında hem solunda artıracaksınız. Eğer ki zaten bir tanesi de burada yaptığımız işlemin aynısı, bir tanesi de o bir tane bunu buradaki gibi ise de öncesinde bir dolayacaksınız, 3 ilmek öreceksiniz, bir dolayacaksınız. Bu şekilde yana doğru ikili V şeklinde açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa her zaman aynı olacak. Böyle devam edeceğiz. Dediğim gibi kısa satır uygulaması yapacağım. Bu düğme elinden sonra bakın 1, 2, 3 sıra haroşa örmüşüm. 5 sıra haroşa olsun. Kısa satır yapacağız. Bu kısım kasmasın diye. 5'e tamamlayıp döneceğim. Aynı şekilde devam edelim. Evet, dediğim gibi düğme iliğinden sonra bakın, düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Kısa satır uygulaması yapacağım. Yani bir sıra bu kenar bandını fazla örmüş olacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 1, 2, dilerseniz yapmayabilirsiniz ama yaparsanız güzel olur arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra ipi kendime doğru alıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Şöyle çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum.
Evet, bir sıra yani bir diş haroşa fazla örmüş olduk. Çevirdim. Şimdi buradaki kısmı düzelteceğim. 8. ilmeği. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra bu ilmeği örmeden almıştık. Etrafından ipi dolamıştık hatırlarsanız. Bu ilmeği yani 8. ilmeği sağ şişime aldım. Şu etrafına sardığım ilmeği de şöyle çıkartıyorum ilmek şeklinde. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Bu düz ilmeğin arkasına alıyorum bu ilmeği. Şöyle ikisini bir sağa doğru düz örüyorum. Ki belli olmasın. Görüntü bu. Bu şekilde olacak. Evet, tekrar göstereyim mi bilemedim. Şöyle ne yapacaktınız? Onu iki ilmeği ayrı ayrı duracak şekilde aldım. Bu etrafını saran ilmek arkadaşlar. Onu şöyle şu şekilde çevirip sağa doğru ikisini bir o arkada kalacak şekilde ikisini bir düz örüyorum. Evet, hiç belli olmayacak. Bir sıra fazla ördünüz. Sonra yoluma devam ediyorum. Evet, desenimde neredeyim orayı da göstereceğim. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, bakın sadece bir tane ajurum var. Demek ki şimdi öncesinde bir doladım. 3 ilmek örüyorum. Bir doladım. Evet, bakın desenim V şeklindeki ikili ajur V desenlerin 1, 2, 3, 4 tane olmuş. Sonra yoluma devam ediyorum, artık bilirsiniz. Sıranın sonunda burada da aynı işlemi uygulayacağız. Kısa satır yapacağız. Buraya kadar gelelim. Yani ya da sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzden yapacağız. Evet, sırayı tamamladım. Burayı da şöyle çeviriyorum. Arka yüzden yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkada şöyle çeviriyorum. 8. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle çevirdim. Yine ipim arkada olacak şekilde bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın etrafını iple sarmış oldum. Bunu örmeden aldım ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, burada da bir sıra haroşa fazla örmüş olduk. Çevirdim, yine arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra 8. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Şu etrafına sardığım ipi şöyle genişletiyorum. Şöyle bakın. Bunun önünde olacak şekilde. Bu ipi ilmeği diyelim etrafına sardığım ilmek şeklinde onu önüne aldım. İpi kendime doğru aldım. Bu iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet. Etrafına sardığım ilmek önde, diğer ilmeğim arkada, ikisini bir ters ördüm. Ön yüzde görüntüsü de bu şekilde oldu. Evet, ters örerek ilerliyorum. Evet, şöyle tekrar göstereceğim. Bakın. Çok bir fark yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delik, ajur oluşmadı. Evet, kısa satır uygulamasını hem başta hem sonda yaptık. Bir diş haroşa sırası fazla örmüş olduk. Desenimize yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ne yapacağız? Bu desenlerimiz bakın 1, 2, 3, 4 tane olmuş. 9 tane, bakın 1, 2, 3, 4, 9 tane olana kadar, 9 desen olana kadar öreceğiz. Ama ben yine de size düğme iliğini göstereceğim arkadaşlar. Düğme iliğini, ikinci düğme iliği açmayı göstereceğim. Sonra bir defa daha kısa satır uygulamasını göstereceğim. Zaten arada söyleyeceğim yine ne kadar öreceğimizi tamamladıktan sonra. Evet, şöyle hatta söyleyeyim. İkinci düğme iliğini de 13 sırada bir açacaktım. Şöyle sayacağız. 3, 6 tane örmüşüz düğme iliğinden sonra. 13 tane olana kadar örelim. İkinci düğme iliğini açmayı
göstereceğim arkadaşlar. Evet, tamamladım. İkinci düğme iliğini açacağız. İlk düğme iliğinden sonra 13 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayın bakın. Burada düğme iliğim var. Ondan sonraki haroşa dişlerini sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 sıra oldu. Şimdi ikinci düğme iliğini beraber açalım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi 3 ilmek var. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan 2 ilmek haroşamı da örüyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Yine şöyle göstereyim. Roba artırma. Bu kadar oldu arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane V şeklinde artırma yapmışım. 9'a tamamlayacağız. Dediğim gibi 9'a tamamlayacağız. Sonra da buradaki kısa satır uygulamasını beraber yapacağız arkadaşlar. Burada düğme iliğini arka yüzden de haroşa olarak öreceksiniz. Hiçbir işlem yok. Böyle aynı şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, roba artırmamı tamamladım. Bu V şeklindeki desenlerim 9 tane oldu arkadaşlar. 9 tane oldu. Tek tek de sayarsak artırma sıramız 18 defa artırma yapmış olduk. Şişimde toplamda 221 tane ilmek var. Şimdi kol ucunu haroşa öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Sonra kesimini yapacağız kolların. Evet, şöyle. Evet, son ilmeğimi örmemişim. Onu öreyim. Ön beden 33 ilmek olacak arkadaşlar. Şöyle 33 ilmek olacak. Kollar 45, arka beden 61. O artırma ilmeklerimizde onları gövdeye katacağım ben. Sizin kollar darsa kollara katabilirsiniz artırma ilmeklerini. Evet, şöyle göstereyim. 33 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Tam artırma ilmeğimdeyim. Tam ortadaki. Gördüğünüz gibi bunu da gövdeye katıyorum. Gövdemiz geniş olsun. Kol evi geniş. Dediğim gibi kol evi dar gibi geldiyse kol evine de katabilirsiniz bu bir ilmeği. Evet. Şimdi kol evini öreceğim. 45 ilmeğimi haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Ön yüzden de arka yüzden de düz ördüğümüz için. Farklı bir şiş aldım. Eğer ki misinalı şişiniz yoksa ilmekleri farklı bir şişe aktarabilirsiniz ya da başka bir ipe aktarabilirsiniz. Evet, 45 tane ilmeğimi örüyorum. Saymaya gerek yok. Artırma ilmeğini görene kadar öreceğim. Bu şişimle de örebilirdim ama size daha iyi anlatabilmek adına farklı şiş aldım. Evet, uzun sürecek arkadaşlar. 45 ilmeğimi dönüp örüp döneceğim. Evet, 45 tane ilmeğimi ördüm. Nereden anlıyorum? Buradaki artırma ilmeğimi katmıyorum arkadaşlar. Şöyle yine de sayalım isterseniz. Şöyle ipim tellenmiş ama 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Evet, 45 ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğini gövdeye bırakacağım için örmüyorum. Şöyle misinalı şişimi çekiyorum. Çevirdim. Diğer şişimi aldım. Haroşa öreceğim arkadaşlar. Haroşayı dediğim gibi arka yüzden de düz olarak örüyorum ki ön yüze haroşa görüntüsü oluşsun. Evet. Bakın, artırma eksiltme hiçbir işlem yok. 4 sıra haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Kol ilmeklerini.
Ya da sırayı tamamlayalım, sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim, bakın. Bir sıra haroşam oluştu bile. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, 4 sıra olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yeterli. Şimdi kesim yapacağız. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şıma aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şıma aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şıma aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kaldı. Tığ yardımıyla da bu kısmı birleştireceğim arkadaşlar. Hiç ipimizi koparmayacağız. Şu şişleri çekeyim. Şöyle çevirdim, bakın. Burada son ilmeğim duruyor. Modelimin tersini çevirdim. Tersinden birleştireceğiz. Şöyle bakın. Bu tarafa batıyorum. Tam köşeye gelecek şekilde ilmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Bakın, sıradaki yuvaya hem buraya hem karşıya batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Sıradaki, bakın, bir alttaki yuvaya bir de karşıya batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya karşıya da batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu ilmeği biraz geniş tutun. Çok kasmasın. Sıradaki yuvaya karşıya batıyorum. Şöyle görünüyor mu? İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde iki parçayı birbirine, parçayı diyorum, iki kenarı birbirine dikiyoruz. Evet, şöyle beraber dikiyorum. Güzel olmazsa şurada sökebilirim. Bakın, şuradaki boşluğu kapatıyorum. Şöyle şuraya da gireceğim. Bakın. Bakalım nasıl olacak. Şöyle karşıya girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bir çevirip bakacağım arkadaşlar. Bu son ilmeği genişletelim. Duruşuna bir bakalım. Evet, gayet güzel duruyor. Bu ilmeği de şişime katacağım. Yani ilmek sayısı bir tane daha artmış olacak. Sağ şişimi aldım. Şöyle güzel duruyor mu? Evet. Hiçbir sorun yok. Bakın, bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani kolunu dikmiş olduk. Kol evi de gayet genişliği ideal oldu. Sonra yoluma devam ediyorum. Arka bedeni örüyorum. Düz örüyorum. Arka bedende kaç ilmekti? 63 mü? Bir bakayım arkadaşlar. Evet, 61 ilmekmiş arkadaşlar. Ama hem buradaki artırma ilmeğini hem de buradaki artırma ilmeğini de katarsak 63 ilmek olacak. Bir de koltuk altından da bir ilmek fazla almıştık. Sonra size tam sayıyı vereceğim arkadaşlar. Nereye kadar öreceğiz zaten biliyoruz. Buradaki artırma ilmeğini, tam ortadaki artırma ilmeğine kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Burada artırma ilmeğimi de arka bedene katıyorum. Sonra şöyle şişimi genişletiyorum. Yine diğer yardımcı şişlerimi alacağım. Kol evini, ikinci kol evini yapacağız. Evet, şöyle hemen bu ilmeğimi ördüm. Yine 4 sıra haroşa olacak şekilde 45 ilmeğimi öreceğim. Evet. Şöyle bu artırma ilmeğine kadar gelelim. Sonrasını göstereyim. Evet. Bakın, sıradaki artırma ilmeğine kadar geldim. Bunu kol evine katmayacağım için burada dönüyorum. Yani 45 ilmeğimi ördüm. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Haroşa örüyorum. Evet. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimimizi yapalım. Diğer kolu, yani bu kolu nasıl yaptıysak arkadaşlar,
Bunu nasıl yaptıysak aynı şekilde yapalım. Sonrasını göstereceğim. Yani hem kesimini yapın hem tığla dikimini yapın. Sonrasını göstereceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Şişimde toplamda 133 tane ilmeğim var arkadaşlar. 133 tane ilmeğimiz oldu. Arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Sonra ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Artırma, eksiltme işlemi yok. Sadece son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Şöyle çevirdim, ön yüzdeyim. Deseni bu sırada yapmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki ön yüzde deseni yapmaya başlayacağım. Kısa satır uygulaması yapacağız. Sıraya geldik. Şöyle bakın, düğme iliğinden sonra 3-5 sıra haroşa olacak şekilde örmüşüz. Tam da denk geldi. Nasıl yapıyorduk? 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Yine ipi kendime doğru alıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet. Bir sıra haroşa fazla örmüş olduk. Çevirdik. Ön yüzdeyiz. İpi kendime doğru alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Buradaki çirkin görüntüyü düzeltmemiz lazım. 7 ilmek haroşamı ördüm. 8. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Etrafına doladığım ipi şöyle çektiriyorum, genişletiyorum. Sağ şişimi alıyorum. Ve bu iki ilmeği birbirinden ayırıyorum. İlmek haline geldi. Düz ilmeğimin yönünü şöyle çevirip sol şişime geçirdim. Diğer ilmeği de sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Evet, görüntüsü bu. Sonra düz örerek ilerliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Sırayı tamamlayalım. Buranın yapımını da göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bu taraftan da kısa satır uygulamasını yapacağım. Şöyle çevirdim. Arka yüzde yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. Eminim çoğunuz anladınız. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra şöyle sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle çevirdim. İpim arkada. Bu ilk ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet. Bir sıra fazla örmüş olduk. Çevirdim. Arka yüzden. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Etrafına sarılı olan ilmeği de genişletip sağ şişimi alıyorum. Şöyle birbirinden ayırıyorum. Bunları sol şişime aktarıyorum. İpimi kendime doğru alıp ikisini bir ters öreceğim. Bakın. Bu etrafına sardığım önde duracak şekilde ikisini bir ters örüyorum. Evet, ön yüzde hiçbir çirkin görüntü olmayacak. Sonra yoluma devam ediyorum. Biraz geniş örmüşüm sanırım. Şöyle çektireyim. Evet, tam orayı da tamamladık. Ters örerek ilerleyelim. Ön yüzde son 7 ilmeği de haroşa öreceğiz. Ön yüzde desenimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, tamamlayıp döneceğim. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Artık desenimizi kuracağız. Desenimiz de şu olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu olacak. Desen 4 sıra ama böyle çapraz gibi ilerlediği için 8 sıra şeklinde anlatacağım. Eğer ki çapraz yapmazsanız model yana kayıyor arkadaşlar. Ya da örgü yana kayıyor. Ondan şikayet edebilirsiniz. O yüzden birebir benimle aynı şekilde yapmaya çalışın. Evet. Desenimin ön yüzde birinci sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum önce. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desenimde 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Yani çift sayı olması
Yeterli. Bizim de tek sayımız var diye hatırlıyorum. Sıranın sonunda bir tane artırma yaparız. Evet. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Evet, birinci sıra bu şekilde ilerliyor. Sadece çift çift örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Böyle 2 2 örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Dediğim gibi tek sayı olduğu için burada bir tek ilmek kaldı. Şuradan bakın şu teli alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Bunu da aktardım. İkisini bir örüyorum. Ya da olmadı arkadaşlar. Boşluk oluştu. Şöyle çapraz şekilde çevirip örelim. Çapraz şekilde çevirdim. İkisini bir ördüm. Evet, şimdi oldu. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Desenimizin birinci sırasında hep bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar. 2 2 örerek tamamlayacaksınız. Çevirdim. Arka yüzde ne yapacağımız önemli. Evet, arka yüzde ikinci sırasında 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra burada 8. ilmeği örüyorum. 8. ilmeği ördüm. Sonra bu aradan tel alıp örüyorum. Yani ilmeklerimizi eksilttik. Burada 8.'yi ördükten sonra bu aradaki teli alıyorum. Düz örüyorum. Düz öreceğiz arkadaşlar. Bu sırada düz öreceğiz. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bu aradan tel alıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Sonra bu aradan tel alıp yine düz örüyorum. İlmek sayıları yine aynı olacak. Aradan tel aldım, düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Aradaki teli alıp düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Aradaki teli alıp düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Dediğim gibi 8 ilmekten sonra tel alıp örmeye başladık. Bunu unutmayın. Bir sonraki sırada 7 ilmekten sonra tel alıp öreceğiz. Evet, aradan tel alıp örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Evet, bir aradan tel alıp örüyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Düz örerek ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bu aradan tel alıyorum, örüyorum. Burada 3 6 7 ilmeğim, kenar haroşalarım. 8. ilmeği de ördüm. Başlarken 8 ilmek örüp tel almıştık. Şimdi de son 7 ilmek kalınca bu aradan 7 ilmek kalasıya bu aradaki teli alıp örüyorum ki ilmek sayısı dengeli olsun. Yani aynı sayıda olsun. Artmasın, eksilmesin. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Modelin 3. sırası. Hiçbir işlem yok. Haroşalarımı örüyorum. 7 ilmek haroşamı. 3, 6, 7. Sonra düz örerek ilerliyorum. 2 sırada ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Desenimiz 1 ve 2. sırada oluşuyor. Evet, böyle. Düz örerek ilerleyelim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüzden 3. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıra. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Desenim hiçbir işlem yok. Modelimde
ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden modelimin 4. sırasını tamamladım. Bir desenim yani bir modelim açığa çıktı. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısı olacak. Dediğim gibi sadece ikinci sıra önemli. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 3, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ne yapmıştık? Birinci sırasında 2 2 örerek ilerlemiştik. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 2 örerek ilerliyorum. Arka yüzde ne yapacağımız önemli arkadaşlar. O önemli çünkü model kaymasın diye. Ona dikkat edeceğiz. Size püf noktasını da göstereceğim. Böyle şimdi sayı veriyorum ama hani 7 ilmekten sonra ya da 8 ilmekten sonra diye birazdan size nasıl anlayacağınızı da göstereceğim. Evet, 2 2 örerek ilerleyelim. Son 7 ilmeğe kadar örelim. Evet, 2 2 örerek devam ettim. Son 2 ilmeğimin de ikisini bir ördüm. 7 ilmeğim kaldı. 3 6 7 ilmek. Onları da haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, arka yüzde modelimin ikinci sırasında 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, bir alt sırada desende 8 ilmek örüp aradan tel almıştık. Şimdi 7 ilmek örüyorum. Bakın 7 ilmek ördüm. Ondan sonra bu aradan tel alıyorum. Ya da bakıyorum arkadaşlar. Bakın bir altta bunun tam altında tel almamışım. Yani burada boşluk yok. O yüzden bir sonraki yani bir ilmek sonra tel alıp örmüşüm. Belli oluyor. Demek ki burada hemen 7 ilmekten sonra tel alıp düz örüyorum. Ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir aradan tel alıp düz örüyorum. Bir de sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki teli alıp örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Püf noktası bu arkadaşlar. Dediğim gibi bir alttakiyle aynı yerden tel almayacaksınız. Bir üstte. Ki desende. Evet, bir aradan tel alıp örüyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Orayı da göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 8 ilmeğim kaldı. 3, 6, 7, 8. Burada 7 ilmekten sonra tel almıştık. Burada da 8, en son da 8 ilmek kalasıya tel alıyoruz ve örüyoruz. Yani 8. ilmekten sonra tel almıyoruz. Evet. 8 ilmek kalasıya telimi aldım, ördüm. Sıradaki ilmeğimi de ördüm. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Püf noktası bu arkadaşlar. Başta 7 ilmekten sonra tel aldıysanız burada 8 ilmek kalasıya en son tel alacaksınız. Başlarken 8 ilmekten sonra tel aldıysanız burada da 7 ilmek kalasıya en son teli alıp öreceksiniz. Yoksa ilmek sayısı değişir. Evet. Ön yüzde desenimin 3. sırasındayım. Modelimin desenimi böyle arada değiştiriyorum isimlerini. Düz öreceğiz arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerleyeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzden ters öreceğiz. 2 sıra, hiçbir işlem yok. Evet, gayet bu renkte yakışıklı, güzel oldu. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzde göstereceğim. Evet, modelimin 3. sırasını tamamladım. Çevirdim arka yüzde 4. sıra. İkinci modelimin 4. sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7. Sonra ters örerek ilerliyorum.
Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 4. sıramı tamamladım. Şöyle ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi üçüncüye geçtik. Tekrar göstermek istiyorum üçüncüyü de. Ne yapıyorduk? Birinci sırasında 7 ilmek haroşadan sonra evet 3 6 7 7 ilmek haroşadan sonra 2 2 örerek ilerliyorum. Arada ilmek sayısını sayın arkadaşlar, eğer ki böyle kafanız karışıyorsa. Aynı olsun. Tabi bu sıradan sonra saymayın, çünkü 2 2 örüyoruz. Evet, 2 2 örerek ilerleyelim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, 3. modelimin 1. sırasını tamamladım. Çevirdim arka yüzde. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra bakıyorum, bakın burada aradan tel aldığımız yerde boşluk oluşmuş. Demek ki bir altta 7 ilmekten sonra hemen tel almışım. Şöyle bakın, hemen alttan 7 ilmekten sonra tel almışım. Boşluk oluşmuş, onu görüyorum. Şimdi bir ilmek daha örüyorum. Yani 8 ilmek ördüm. Aradaki telden ilmek alıp örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir de aradan tel alıp örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Aradan tel alıp örüyorum. Evet, dediğim gibi bakınca anlarsınız. Şöyle. Ve yoluma devam ediyorum. Burada 8 ilmekten sonra tel aldığımız için sıranın sonunda da 7 ilmek kalasıya tel alıp o şekilde devam edeceğiz. Evet, bir aradan bir ilmekten örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Gribim, kusuruma bakmayın, böyle sesim de kötü ama evet, böyle sıranın sonuna doğru gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle şu aradan tel alıyorum, örüyorum. Başlarken 8 ilmekten sonra tel alıp örmüştük, ya da şöyle bakarsınız arkadaşlar, unuttuysanız bakıp anlayabilirsiniz. 8 ilmekten sonra ise burada da en son 7 ilmekten önce tel alıp öreceksiniz. Evet, sıradaki ilmeğimi de ördüm. 3 6 7 ilmeğim kaldı. Bakarak da anlayabilirsiniz. Bakın, buradan da ilk sırada buradan tel alıp örmüşüm. İkinci desen sırasında buradan tel almamışım. Şimdi alıyorum. Bu aradan tel alıyorum. Örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Bu sol tarafta en mantıklısı arkadaşlar. Başta yaptığınız işleme bakın. Şöyle baştaki işleme bakarsınız. Burada 8 ilmekten sonra tel alıp örmüşüm. Burada da 7 ilmek, en son 7 ilmek kalasıya tel alıp öreceksiniz. Sonra devam edeceksiniz kenar haroşalara. Eğer ki burada 7 ilmekten sonra tel alıp ördüyseniz de burada da en son 8 ilmek kalınca tel alın. Ondan sonra sırayı tamamlayın. Böyle püf noktası bu arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, örmeye değer. Kafanız karışırsa dediğim, anlattığım şekilde halledersiniz. Eminim, size güveniyorum. Evet. Desenimizin, modelimizin 3. sırası, hiçbir işlem yok. Ön yüzden düz, arka yüzden de ters örüp tamamlayacağız. Böyle artık bilirsiniz arkadaşlar. Ya da videoyu geri alın. O şekilde videoyu geri alıp ikinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız bir sonraki desende. Evet, düğme iliklerini unutmayın. 13 sırada bir, bakın beraber sayalım. 3 6 9 12 sıra olmuş. 13 sırada bir düğme iliğini açalım. Düğme iliğini açtıktan 5 sıra haroşadan sonra da kısa satır uygulamasını yapmayı unutmayalım. Çünkü bakın, burası
geniş duruyor. Hani uzun duruyor. Burası topluyor modelin, o yüzden. Böyle. Evet. Bu şekilde devam edelim. Yeterli boyuta gelince size göstereceğim arkadaşlar ne yapacağımızı. Evet, benimki yeterli boyuta geldi diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. 16 sıra desen çalıştım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16 sıra desen yaptım. Son desenimi de arka yüzden ters örmedim arkadaşlar. Arka yüzden haroşa yaparak başlayacağım. Çünkü bu aradaki mesafe uzuyor. Çirkin görüntü oluyor. O yüzden bu şekilde yapacağım. Düğme iliklerimde 5. düğme iliğimi açtım en son. Üzerinden de bir sıra haroşa örmüşüm. Eğer ki size kısa gibi gelirse arkadaşlar daha uzun da yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, dediğim gibi son desenimin arka yüzündeyim. İşte o şekilde yaparsınız. Evet, şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örüyorum. Artık desenimiz bitti. Lastik kısmına başlamış olduk. Haroşa yapıyorum. Yani düz örerek ilerliyorum. Ön yüze haroşa görüntüsü olsun diye. Şöyle göstereyim, bakın. Oluştu. Bu şekilde 4 ya da 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim, kesimi beraber yapacağız. Evet, ben 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüğüm ipim ancak kesmeye yeter arkadaşlar. Tam yetiyor. Şöyle artık kesimini yapalım. Hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum, ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, kesimini yaptım. Düğmelerini de diktim. Çok tatlı, çok şirin oldu. Boyut olarak da ideal oldu. En olarak, santim olarak da vereyim. Bir yumak tam yetti arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru şöyle 27 santim. 27 santim. En olarak şöyle eni de çok iyi. 25 santim arkadaşlar. 25 santim. Şöyle kol evi yakadan aşağıya doğru 14 santim diyelim. Şöyle koltuk altına kadar da 13 santim. Şöyle yaka genişliği 10 santim gibi, bakın aşağısı 10 santim, yukarısı 11 santim gibi duruyor. Böyle şöyle kol evinde şu genişliği göstermek istiyorum. Burası da ideal oldu arkadaşlar. Şöyle 9 santim. Yani çok ideal. Gördüğünüz gibi böyle kimyon rengi de çok yakıştı bu modele. Harika oldu. Şöyle göstereyim. Hafif ılık ütü yapabilirsiniz tersinden. Daha düzgün durur. Ben yapmadım. Böyle arttırmaları da bu şekilde. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız arkadaşlar. Bunlar istiyorum, lütfen yaparsanız böyle emeğimin karşılığını almış olurum. Siz de inşallah daha güzel modelleri görürsünüz böylelikle. Yani daha hevesli çalışırım. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki modelde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.